Sizlerle bugün Peyder'in bahçesi içerisinde yer alan Leylandis serisiyle oluşturulmuş çitin kuzey kenarının kırpma ve budama işlemini yapacağız. Buradaki Leylandis serisini incelediğimizde bazı noktalarda sürgünlerin çok kalın olduğunu görüyorsunuz. Bakın şuradaki sürgün çapına baktığınız zaman yaklaşık 2 santimetre civarı, 1,5 santimetre, 2 santimetre civarı bir çapa ulaşmış. Dolayısıyla bunu makasla kesmek, çit makasıyla kesmek biraz zor olacak. O yüzden bunları bir bağ makasıyla, uzun kollu bağ makasıyla veyahut da normal bağ makasıyla bunların öncelikle kesimini yapıp daha sonra çitimizin kesimine başlayacağız. Burada bu tür kalın sürgünlerin kesimini nasıl yapacağımızı da size söyleyeceğim. Bunları birazcık burada oluşturacağımız Leylandi yüzeyinin, yanal yüzeyinin az sonra da ifade edeceğim bunu. Biraz iç kısmında kalınacak. Yani görünmemesi gerekir. Bu tür sürgünler görüldüğü zaman Leylandi servisi görünüş olarak hoş görünmüyor. Daha güzel görünmesi açısından bu sürgünleri iç kısımda bırakacağız. Evet, bu kısmı şu şekilde dip kısımdan uzun kollu bir makasla kestim. Bakın bu sürgünün çapı yaklaşık 2 santimetre. Bu tür sürgünleri bağ makasıyla ya da uzun kollu makasla kesiyoruz. Burada bir tane daha var. Bunu da yine kesiyorum. Evet. Az önce ifade etmek istediğim şey bunlardı işte. Bakın. 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 Bu tür kalınlaşmış sürgünleri ne yapıyoruz? Biraz daha iç kısımdan keseceğiz. Bakın iç kısımdan kestik. Buralardan sürgün oluşturup bu şekilde yeşil bize sürgünler vermesini istiyoruz. O yüzden bunları bakın biraz daha iç noktadan kesiyorum. Bakın başka nerede var? Şurada var. Bunların kesimini biraz iç noktadan yaparak Leylandi serimizin daha güzel bir görüntü oluşturmasını sağlıyoruz çitimizin. Bakın burada da yine bakın şunları ne yapıyorum? Tek tek alıyorum. Bakın şu an odunlaşmış sürgünlerimiz görünmüyor. Evet, burada çit makasıyla bu Leylandi serisinin yanal yüzeylerinin kesimini yaparken dikey bir hareket yapmamız gerekiyor. Çit makasıyla. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın. Bu elim sabit. Bu hareketli. Şu hareketi yapıyorum. Doğrusal bir kesim yapmak için yaptığım hareket bu. Bakın. Bu şekilde doğrusal hareket yapmanız biraz zor olacak. O yüzden bir el sabit, diğer el hem sizi fazla yormayacak bu sistemde. Bu şekilde tutuş şekliniz bu şekilde olduğu zaman sizi fazla yormayacak. Ancak şu hareket sizi hem fazla yoracak hem de doğrusal hareket yapmanızı engelleyecek. O yüzden akülü çit makasımızı bu şekilde bir el sabit bu şekilde çok daha rahat kesim yapabilirsiniz. Evet. Bu Leylandi serimizin yanal yüzeylerinin makaslama işlemini yaptık. Şimdi yapacağımız işlem size göstermek istediğim en önemli husus
Tepe kesimini nasıl yapıyoruz? Şimdi yakın çekimden size bunu göstereceğim. Bakın bu üst kısımlardaki sürgünlerin hepsini uzun kollu makasla kesiyorum. Çünkü bunlar çok kalınlaşmış. Yaklaşık çapları 2 santimetreyi buluyor. O yüzden bunları bu şekilde elle kesimini yapıyorum. Tepe kesimine bakın. Şu kalın dalları kesmekle başlıyorum bakın. Öncelikle bunları çıkarmamız gerekiyor. Tepedeki tüm bu kalın dalları, çünkü oldukça kalın dallar, bunları çit makasıyla kesmemiz mümkün değil. O yüzden bunları tek tek uzun kollu makasla kesiyorum bakın. Evet, şimdi Leyla'nın elbisenin bu üst kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın şu kesim yaptığım noktalara bakın. Bu şekilde kesimler yaptım ve buradaki şu kuruyan pul yaprakları görüyorsunuz. Bunlar fizyolojik dökülmeler. Bu görmüş olduğunuz fizyolojik dökülmeler. Yani Leyla'nın elbisinin doğal olarak bu pul yaprakları dökülüyor. Bu aralarda kalmış. Bunlar zamanla aşağı düşecek. Bir hastalık ya da zararlıdan dolayı oluşmuş kahverengileşmeler değil. Tepe kesimini bu şekilde yapıyoruz.
Perilerin Bahçesi'nin kuzey kenarında yer alan Leylandi selvisiyle oluşturulmuş çitin kesim işlemi tamamlandı. Bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum.